Merhaba gece gelen tarih dinleyicileri. Bugünkü hikayemizde 1875'te modern dünya tarihinin en önemli ticari işlemlerinden biri gerçekleşti. Avrupa'nın emperyalizm çağı en saldırgan dönemine yeni giriyordu. Sonraki 30 yıl boyunca Britanya, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Portekiz ve İspanya, Afrika'nın neredeyse tamamını sömürgelerine dönüştürecekti. Britanya'nın elbette zaten büyük bir imparatorluğu vardı ve bu imparatorluğun merkezinde günümüz Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ini kapsayan uçsuz bucaksız bir bölge olan Britanya Rajı bulunuyordu. Yine de bir sorunla karşı karşıyaydı. Nasıl yapılacağına dair onlarca yıl süren teorilerden sonra, Fransız şirketleri sonunda Mısır'daki Sina Yarımadası'nın batı yakasından geçen ve Akdeniz'le Kızıldeniz arasında bir su yolu oluşturan bir kanal inşa etmeyi başardılar. Artık Avrupalıların Asya'ya ulaşmak için Afrika'nın etrafını dolaşıp Hint Okyanusu'nu geçmelerine gerek kalmayacaktı. Bu, Britanya Hindistan'ına gemi gönderme süresini önemli ölçüde azaltacağı için Britanyalılar için özellikle önemliydi. Süveyş kanalına katılmak istiyorlardı. Para gerekiyordu ve işte tam bu noktada Londra'daki N.M. Rothschild ve Sons bankacılık evi devreye girdi. Benjamin Disraeli'nin muhafazakar hükümetine Süveyş Kanal Şirketi'nde çok büyük bir hisse satın alabilmesi için 4 milyon sterlin yani bugünün parasıyla 100 milyonlarca dolar kredi verdiler. 7 yıl sonra Britanya Mısır üzerinde bir himaye kuracak ve Süveyş Kanalı bölgesi üzerindeki kontrolünü güvence altına alacaktı. Tüm bu olaylar, Rothschild bankacılık ailesinin Avrupa'nın emperyalizm ve fetih çağını ve Britanya İmparatorluğu'nun genişlemesini finanse etmedeki merkezi rolüne işaret ediyor. Etkisi çok daha geniş alanlara yayılan Rothschild'lerin ve yönettikleri devasa bankacılık ve finans imparatorluğunun hikayesi. Rothschild'ler Avrupa'nın büyük bankacılık ve finans ailelerinden biri olarak ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmaya başladı. Ancak soyları en azından 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Aile Yahudiydi ve bu nedenle 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında Yahudi topluluklarını sürgün eden Fransa veya İngiltere gibi bir yerden gelmiş olabilirlerdi. 1346'da Avrupa'ya gelen kara ölüm veya bubonik veba salgınının kıtaya yaydığı dehşet, sonraki 10 yılda birçok yerde her 3 kişiden birinin ölmesiyle kıtanın birçok yerindeki Yahudi halkına atfedilmiş ve yerel Yahudilerin kuyuları zehirlediği gibi paranoyak iddialar ortaya atılmıştı. Bu durum, daha önceki sürgünlerle birleşince birçok Avrupalı Yahudi doğuya, Almanya ve Polonya gibi yerlere göç etmişti. Rothschild'lerin de böyle bir göçmen aile olup olmadığı belirsizdir. Çünkü aile soyadı kökenleri hakkında net bir fikir vermemektedir. Bunun yerine kırmızı kalkan olarak çevrilen Rotes Schild teriminden türemiştir. Bu cephesinde kırmızı bir kalkan bulunan bir hanın yakınında yaşadıkları veya işlettikleri anlamına gelebilir. Ailenin armasında başarılı bankacılar oldukları yüzyıllar boyunca kırmızı bir kalkan da vardı. Görünüşe göre 17. yüzyılın sonlarına doğru Batı Almanya'da borç para verme işindeydiler. Bu, Yahudi ailelerinin refah içinde yaşayabileceği birkaç ekonomi sektöründen biriydi. Tefecilik gibi yüksek faiz oranlarıyla borç verme uygulaması da Hristiyan yasaları uyarınca yüzyıllar boyunca yasaktı. Bu arada Yahudilerin para kazanma aracı olarak ticarete başvurma kararı Avrupa'da birçok modern antisemit tropun doğmasına yol açtı. Rothschild'ler 18. yüzyılda Frankfurt'ta açıkça para verme işine girmişken, ailenin servet ve güce yükselişini gerçekten başlatan birey Mayer Amschel Rothschild'ti. Başarısının nasıl gerçekleştiğini anlamak için kapitalizmin tam olarak nerede geliştiğine ve 18. yüzyıl Avrupa ekonomisinin ve finans dünyasının neye benzediğine bakmamız gerekiyor. Kapitalizm per se görece modern bir olgu olsa da, bir girişimden kar elde edip bu kârı veya biriken sermayeyi başka bir girişime yeniden yatırarak daha fazla para yaratma fikri, zamanın kendisi kadar eskidir.
Dünyanın en eski yazı sistemi olan çivi yazısı, milattan önce 4. bin yılda Mezopotamya'da kil tabletlerde tahıl çuvalları, şarap testileri gibi kim kime ne borçlu kaydettiğini takip etmek için geliştirilmişti. Ticaret her zaman uygarlığın can damarı olmuştur. Ancak zamanla daha sofistike hale gelmiştir. Yunanlılar ve Romalılar sikkeler basmışlardı. Ve geç Orta Çağ İtalya'sına geldiğimizde bal mumu mühürlerle doğrulanmış, fatura ve değişim mektuplarının doğruluğunu kanıtlayan kredi mektupları uzatan banka evleri vardı. Kapitalizm tam olarak 16. ve 17. yüzyıllarda ortaya çıktı. Bu, çok küçük bir bölgesel alanda gerçekleşti. Temelde Londra, Antwerp ve Amsterdam arasındaki üçgen ticaret, kumaş ticaretine odaklanmıştı. Borsalar, düşük ülkelerin borsa dediğimiz şeye verdiği isim, önce Bruges ve Antwerp'te ortaya çıktı. Londra ve Amsterdam, 16. yüzyılın ikinci yarısında bu örneği izledi. Aynı zamanda bu şehirlerdeki tüccarlar, bireylerin ticaret seferlerine yatırım yapmasını sağlayan bilinen ortak stok şirketleri kurmaya başladı. Son olarak 1600'de Londra ve Amsterdam'da dünyanın ilk şirketleri olarak adlandırılan Hollanda Doğu Hindistan Şirketi ve İngiliz Hindistan Şirketi kuruldu. İşte kapitalizmin tüm araçları ortaya çıkıyordu. Bankalar, borsalar, şirketler ve şirketlere spekülatif yatırım yapma yeteneği. Bütün bunlar kapitalizmin başlangıcını işaretlese de Avrupa bir gecede kapitalist bir kıta olmadı. 17. yüzyıl boyunca ve 18. yüzyılın çoğu için kıtadaki hakim ekonomik ortodoksi merkantilizm kavramıydı. Bu dünya ticaretinin sınırlı bir miktarı olduğu görüşünü savunuyordu. Toplam miktarı büyütülemezdi ve bu nedenle her ulus pastadan daha büyük bir dilim almak için diğerleriyle rekabet etmek zorundaydı. Örneğin o dönemdeki dünyanın en karlı ticareti Doğu Hint adalarından Avrupa'ya biber, muskat ve tarçın gibi baharat ithalatıydı. İngiltere, Hollanda Cumhuriyeti ve Portekiz gibi güçler, rakiplerini bu pazarlardan çıkarmak zorunda olduklarına inanıyorlardı ve bu yüzden gemileri Doğu Hint adaları sularında dolaşıp birbirlerine saldırıyordu. Endonezya'daki yeterli sayıda yerli hükümdarı hepsinin ticaret yapmasına ikna ederlerse, hepsinin refah içinde yaşayabileceğini gerçekten düşünmüyorlardı. 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Rothschild'ler Avrupa bankacılık sahnesine çıkmaya başladığı sırada bu ortodoksi değişiyordu. Adam Smith, 1776'da modern kapitalist teorinin temellerini özetleyen Ulusların Zenginliğini yayınlamıştı ve ülkeler ile insanlar Avrupa zenginliğinin birbirleriyle savaşmak yerine yeni pazarlar geliştirerek ve emtia üretimini artırarak katlanarak çoğaltılabileceğinin giderek daha fazla farkına varıyordu. Bütün bunlar, bankacılar ve finansörler tarafından sağlanan sermaye ve yatırım gerektiriyordu. Rothschild'ler bu yeni sermaye çağının en başarılı bankacıları olacaktı. Not edildiği üzere Rothschild bankacılık imparatorluğunun gerçek kurucusu Mayer Amschel Rothschild'ti. O 1744 yılının 23 Şubat'ında Frankfurt şehrinde doğdu. O sırada Frankfurt bir özgür imparatorluk şehriydi. Bu bugün Monaco veya Singapur gibi bağımsız şehir devletleri anlamına geliyordu. Almanya genelinde onlarca böyle özgür imparatorluk şehri vardı. Frankfurt, boyutu, nüfusu, ekonomik etkisi ve uzun zamandır önemli bir Avrupa Kitap Fuarı'nın merkezi olması nedeniyle özellikle önemliydi. Ki bu fuar günümüze kadar devam ediyor. Mayer'in babası, şehirde görece müreffeh bir iş adamıydı. Emtia ticareti yapıyor ve yerel Alman hükümdarlarını da dahil olmak üzere para ödünç veriyordu. Ancak zengin değillerdi. Rothschild ailesi genişletilmiş üyeleri dahil edildiğinde o zamanlar çok büyüktü ve ev çeşitli zamanlarda 29'dan fazla kişiyle kalabalıktı. Henüz 13 yaşındayken genç Mayer Kuzeybatı Almanya'daki Hanover şehrine gönderildi. İngiltere'nin Hanover kralları tarafından kontrol edilen bağımsız bir prenslik elektörlüğü. Orada Hanover hükümetinin ana bankacılarından biri olan Yahudi finansör Simon Wolf Oppenheimer'ın yanında çıraklık yaptı.
Mayer orada 6 yıl kaldıktan sonra 1763'te Frankfurt'a dönerek aile işine katıldı. Sonraki 20 yılda çok yetkin bir bankacı ve finansör olduğunu kanıtladı. Aileyi zenginleştiren iyi oranlarla birçok güçlü Alman hükümdarına ve aristokrat ailelere para ödünç verdi. Sonra 1785'te Kutsal Roma İmparatorlarını seçen büyük Alman eyaletlerinden biri olan Hessen-Kassel Landgrafı, William IX tarafından devralındığında, Mayer'i mali işlerini yönetmek için işe aldı. Landgraf inanılmaz derecede zengindi ve Mayer patronunun servetinden önemli ölçüde yararlandı. Daha önemlisi, birkaç yıl sonra Avrupa siyasi durumunun altüst olduğu sırada, Mayer Alman parasının dağını yöneten konumundaydı. 1789'da 10 yıllar süren mali kötü yönetimden sonra 16. Louis'nin Fransız hükümeti 175 yıl sonra ilk kez parlamento benzeri Estates General'i toplamaya zorlandı. Kısa süre sonra hükümet olayların kontrolünü tamamen kaybetti ve Estates hükümeti yeni bir anayasal monarşiye dönüştürmeye başladı. Fransız devrimi zamanla daha radikal hale geldi ve sonunda bir Fransız Cumhuriyeti'nin temellerini attı ve Krallı Avusturya doğumlu kraliçesi Marie Antoinette'in öldürülmesine yol açtı. Avusturyalılar dehşete düştü ve Prusya ve Britanya gibi diğer büyük Avrupa güçlerini Fransız devrimcilerine karşı savaşmaya ikna etmede öncülük etti. Sonraki Napolyon savaşları dahil Fransız devrim savaşları 1792'den 1815'e kadar sürdü. Birçok Alman eyaleti çeşitli derecelerde dahil oldu. Hessen-Kassel Landgrafı dahil. Patronunun parasının yöneticisi olarak Mayer, William IX'un elindeki geniş serveti, özellikle Avusturya ve Prusya hükümetleri gibi savaşan güçlere avantajlı oranlarla ödünç verebildi. Daha sonra Napolyon Bonaparte Fransız imparatoru oldu ve kıtanın çoğunu fethetti, Almanya dahil. Hatta bu bile Rothschild ve ailesi için bir fırsat sundu. Napolyon, en büyük düşmanı, Britanya'ya karşı kıtasal sistem olarak bilinen kıtasal ticaret ambargosunu dayatmaya çalıştığında, Mayer serveti ve bağlantıları kullanarak kıtaya mal kaçakçılığı yapan bir tüccar haline geldi. Napolyon savaşları sona erdiğinde, Mayer savaş zamanı krizini çeşitli yöntemlerle sömürerek bir servet biriktirmişti. Almanya, Mayer'in hayatının çoğu ve sonrasındaki birkaç yıl için Rothschild bankacılık operasyonlarının çekirdek şubesi kaldı. Frankfurt içinde güçlü figürler oldular ve 19. yüzyılda Avrupa'da yeniden yükselen antisemitizmi bile hafifletebildiler. Örneğin 1811'de Mayer'in doğduğu Frankfurt'ta Yahudilere karşı tüm yerel yasalar kaldırıldı ve onlara şehirdeki herhangi bir Hristiyan gibi aynı haklar ve özgürlükler verildi. Temel olarak Almanya merkezli olmalarına rağmen bu dönemde uluslararası finansörler haline de geliyorlardı. Napolyon'un kıtasal sistemi uygulanamaz hale gelmiş ve Britanyalılar sonunda Fransa'ya karşı savaşları kazanmış olsa da, bunu yapmak için bugünün parasıyla 100 milyarlarca dolar kaybetmişlerdi. Denizlerde büyük filoları sürdürmek, Portekiz ve İspanya'da 5 yıldan fazla süren acı bir savaş, düşük ülkelere başarısız seferler ve daha fazlası. Bütün bunlar para gerektiriyordu ki, zengin Britanya bankaları ve İngiliz Doğu Hindistan şirketi gibi tüccar şirketleri her zaman sağlamaya hazır değildi. Rothschild'ler devreye girdi. Bu, özellikle Napolyon savaşlarının sonunda belirgindi. Napolyon, 1812 yazında Rusya'yı işgal etme felaket kararını verdi. Başlangıçta muhteşem başarılar kazandı ve orta sonbaharda Moskova'yı ele geçirdi. Ancak Ruslar onunla savaşmaya veya teslim olmaya yanaşmadı. Rus kışı bastırdı ve Napolyon Polonya ve Litvanya'ya doğru kaçtı. Ordusu bu süreçte mahvoldu. Tam bu kritik kavşakta Fransızları yenmek için yeni bir Panavrupa ittifakı oluşurken, Mayer'in oğulları Avrupa başkentlerine yayıldı ve Britanya hükümetleri dahil diğer ülkelere milyonlarca pound kredi sağlamaya başladı. Bugünün parasıyla birkaç milyar dolar eşdeğeri.
Bu 1815'te savaşlar sona erdiğinde Rothschild'lere muazzam bir iyi niyet yarattı. Ayrıca Rothschild'ler askeri gelişmeler hakkında ön bilgi sahibiydi ve bunu tahvilleri ve kredileri satmak veya diğerlerini almak için avantaja çevirdiler. Bugün etkili bir şekilde insider trading diyeceğimiz şey. Napolyon Savaşları 1815'te sona erdiğinde Mayer Rothschild ölmüştü. 1812'de vefat etmişti. Tam Frankfurt'a Napolyon ve La Grande Armée'nin Moskova'ya indiği haberleri gelirken. İş bu nedenle savaş sona erdiğinde ve sonrasında oğullarının elindeydi. Nesiller boyu aile içinde geçen son derece başarılı işletmeler sorun yaşayabilir. Bir kurucu, işletmelerini büyük başarıya ulaştıran inanılmaz yetenekli bir birey olabilir. Sonra sorumsuz ve yeteneksiz çocuklara devredilir ve iş batırılır veya para harcanır. Neyse ki Mayer, oğullarını dünyanın ardından işleri çok iyi yönetecek şekilde yetiştirmişti. Napolyon Savaşları son aşamasına girerken 5 oğul işi böldü ve Avrupa genelinde yeni şubeler kurdu. Genellikle 5 ok olarak adlandırılan bu, Frankfurt'taki çekirdek şubeyi korumayı ve Paris, Londra, Viyana ve Napoli'de 4 yeni şube kurmayı içeriyordu. En büyük oğul Amschel Mayer Rothschild, Frankfurt'taki çekirdek işi yönetmek için orada kaldı. Oğullardan üçüncüsü Nathan, 19. yüzyılın küresel süper gücü olarak kendini tam anlamıyla ifade eden ülkenin başkenti Londra'ya gitti ve orada bir şube kurdu. Karl Napoli'ye gitti ve Mayer Rothschild'in en küçüğü James Mayer Rothschild Paris'e gönderildi. Farklı yeteneklere sahip erkeklerdi. Başlangıçta tahvil piyasasını manipüle etmekten büyük ölçüde yararlandılar. Napolyon savaşları sonrası ucuz devlet borçlarını alıp, savaş sonrası yeniden yapılanmanın 1820. yıllarda yenilenen refah dönemine dönüştüğü sırada önemli karlarla sattılar. Rothschild bankacılık ailesinin her şubesi kendi başarı düzeyine ulaşsa da, Paris ve Londra'daki yeni şubeler, Rothschild'leri başarılı bankacılardan 19. yüzyıl uluslararası finans dünyasının direklerinden birine dönüştürdü. Fransız şubesini örnek alalım. Mayer Amschel'in en küçük oğlu Jacob veya James Mayer, aile işlerini denetlemek için sadece 20 yaşındayken Paris'e gönderildi. Bu bile ailenin fırsatçılığını gösteriyor. Rothschild'ler yıllarca Fransızlara karşı savaşlarında Britanya'ya para sağlarken, aynı zamanda Napolyon'un Rusya İmparatorluğunu yenme ve Doğu Avrupa'da daha fazla toprak iddia etme cesur çabalarını finanse etmeye yardımcı oluyorlardı. Paris'ten, Napolyon'un düşüşünden sonra Bourbon monarşisinin restorasyonunu destekledi ve 1817'de Rothschild Kardeşler Bankası olan Bank Rothschild Freres'i kurdu. Bu, Batı Avrupa'daki ailenin mali faaliyetlerini ve kredilerini denetliyordu. Napolyon savaşları sonrası yeni Fransız hükümeti sanayileşmeye kararlıydı. Küçük bir ada ulusu olan Britanya'nın, Napolyon'un büyük kıtasal imparatorluğunu endüstrisi ve donanmasının gücüyle yendiğini algıladı. Bu nedenle 1820. yıllarda Fransa'da sanayileşme hızla genişledi. Özellikle Lille gibi kuzey şehirlerinde. James Rothschild'in Paris Bankacılık Evi, bu çabalar için çok tohum sermayesi sağladı. Benzer şekilde, 1830'da Güney düşük ülkelerin Flaman ve Vallon halkı Hollanda yönetimine karşı ayaklandığında ve bağımsız Belçika ulusunu başarıyla kurduğunda, Fransız Rothschild Bankacılık Şubesi devreye girdi ve Belçika'nın bağımsızlık sonrası ilk kralı 1. Leopold'un baş finansörü oldu. Bütün bu çaba, tekelci rolleri de işaret ediyor. Belçika pazarına agresif girerek ve Belçika tahvillerini toplayarak, Rothschild'ler kıtadaki endüstri devriminin ana merkezlerinden biri haline gelen Belçika ekonomisinde 10 yıllar boyu aşırı bir rol edindi. Londra şubesi daha da önemliydi. Britanya zaten 18. yüzyılda kendini önde gelen küresel güç olarak kurmaya başlamıştı. İngiliz Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ı fethetmiş ve ilk ceza kolonileri 1780'lerin sonlarında Avustralya'da kurulmuştu. Bütün bunlar 19. yüzyılda olanlarla gölgede kaldı.
Singapur 1819'da kuruldu. Hong Kong 1840'ların başında Çinlilerden alındı. Aynı zamanda Yeni Zelanda yerleşime açıldı. Napolyon savaşları sırasında Hollandalılardan alınan Cape kolonisi ve 1850'lere gelindiğinde Mısır'dan Güney Afrika'ya uzanan bir koloni zinciri yaratılıyordu. Bu, Britanya hükümetini zengin kıldı. Ama hatta 19. yüzyılda hükümetler onlara para ödünç verenlerin izin verdiği kadarını başarabilirdi. Nathan Rothschild, 1804'ten beri Londra'daydı ve oradaki Napolyon Savaşı çabalarını finanse ediyordu. Kardeşleri Britanya'nın düşmanlarına para sağlarken bile orada devlet tahvillerini topladı, para ödünç verdi ve Britanya borcunu finanse etti. Ki bu Britanyalılar sonunda Fransızları yenmeseydi Rothschild'ler için zararlı olurdu. Britanyalılar kazandığında Londra şubesinin elindeki tahviller ve diğer mali araçlar değeri roket gibi fırladı. Üstelik Nathan, 18 Haziran 1815'te Napolyon'a karşı Anglo-Rus zaferinin habercisi olan Waterloo Savaşı'nı birçok Britanya siyasetçisinden daha hızlı ona ulaştıran kuryelere sahipti. Sonraki saatlerde Londra borsasındaki Nathan'ın faaliyetleri, aileyi muazzam dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu eleştirilerine açtı. Bu, Rothschild'lerin İngiltere'deki işlerini genişletme biçiminin sadece başlangıcıydı. Örneğin, altın standardı hala tam operasyonelken büyük miktarda altın toplamaya başladılar. Bu, ulusal bankaların banknot ve kredi hatlarını bir ülkenin altın ve diğer emtialar şeklinde somut zenginlik miktarına göre genişletmesi gerektiği fikriydi. Nathan Rothschild, Britanya şubesinin gelişimindeki büyük figürdü. 1820. yüzyılın ortasında kısa vadeli likidite krizi karşısında hükümete önemli krediler verecek kadar zengindi. Yıllar sonra Britanya İmparatorluğu genelinde köleliğin kaldırılmasında da rol oynadı. Kölelik yasağı, Karayipler'deki Britanya kolonilerindeki zengin ve güçlü plantasyon sahiplerini yatıştırmakla ve yüz binlerce köleyi özgür bırakmak karşılığında hükümet tarafından tazmin edileceklerini garanti etmekle sağlandı. Nathan, hükümetin köleliği 1833'te sona erdirmesini sağlayan paranın bir kısmını ödünç verdi. Öldüğünde Britanya ekonomisinin yaklaşık her 160'ta birini oluşturuyordu ve oğulları Britanya'daki bu başarıyı sürdürdü. Başlangıçta gördüğümüz gibi Rothschild'ler Disraeli hükümetine para ödünç vererek Britanya'nın Süveyş kanalında büyük pay almasını sağladı. Bu arada 1830'larda ve 1840'lı yıllardaki demiryolu patlamasında rol oynadılar ki bu, Britanya'nın çoğunu trenlerle bağladı. 1850'lere gelindiğinde hükümet sadece Rothschild'lerden para ödünç almakla kalmadı. Aynı zamanda Kraliyet Darphanesi'nin yönetiminde teknik uzmanlıklarını da kullandı. Kısa süre sonra Britanya Rothschild'lerinden üyeler parlamentoda oturuyordu ve hiçbir Britanya at yarışı toplantısı Rothschild ahırlarından bir şampiyonat olmadan tamamlanmıyordu. Kıtada işler benzer şekilde gelişti ve kısa sürede ailenin tüm şubeleri soylu ünvanlar edindi. 1822'de Avusturya İmparatoru 1. Francis, Rothschild'lerin Fransızlara karşı savaşları finanse etmedeki ve Avrupa'nın savaş sonrası yeniden inşasındaki rolünü tanıyarak Mayer Amschel'in 5 oğluna Freiherr unvanını verdi. Amschel, Salomon, Nathan, Karl ve James. Bu, ailenin Napolyon'un askeri kampanyalarını finanse etmedeki rolü göz önüne alınınca belirli bir ironi taşıyordu. Freiherr unvanı, 5 kardeşi Alman aristokrasisinde baronet yapıyordu. Pek çok açıdan tuhaf bir düzenlemeydi çünkü kardeşler Avusturya topraklarından gelmiyordu ve Avusturya Habsburglarının yüzyıllardır imparatoru olduğu Kutsal Roma İmparatorluğu, Napolyon savaşları sırasında yok olmuştu. Daha sonra aile üyelerine onursal Avusturya vatandaşlığı verildi ve diğer ülkelerde de onurlar birikti. Örneğin Fransız şubesinden üyeler Legion d'Honneur aldı. Ancak Britanya'da Rothschild'ler en önemli ünvanlarını edindi. Anthony Rothschild 1847'de burada bir baronet yapıldı, aristokrasinin alt rütbesi.
Tam baronelik ünvanı 1885'te verildiğinde Nathan Rothschild ilk Baron Rothschild oldu. Bu ünvanlar farklı ülkelerde verildiği için aile isimleri hafifçe değişti. Rothschild'lerin her girişimi iyi gitmedi. 1821'de Napolyon savaşları sona erdiğinde ve Avrupa çeyrek yüzyıllık çatışmadan sonra normale dönmeye başladığında Karl Mayer Rothschild İtalya'ya gönderildi ve aile işinin krallığında bir şube kurmak için iki Sicilya krallığına. İtalya Orta Çağ'dan beri düzinelerce şehir devletine bölünmüştü. Bunlar yüzyıllar boyunca Almanya'yı yansıtan bir süreçte daha büyük eyaletlere konsolide olmuştu. 19. yüzyıla gelindiğinde coğrafi olarak en büyüğü iki Sicilya Krallığı'ydı ki bu Roma'nın güneyindeki tüm Güney İtalya ve Sicilya adasını kapsıyordu. Fransız Bourbon hanedanının bir kolu tarafından yönetiliyordu. Avusturyalılar Venedik çevresinde ve Lombardiya Ovası'nda Kuzey İtalya'nın çoğunu kontrol ettikleri için burada etki arıyorlardı. Rothschild'ler 1820. yılların başında Napoli'ye bankacılık operasyonu kurmak için geldiğinde kısmen Yarımada'nın güneyinde Avusturya çıkarlarını desteklemek için 5. kolondu. Böylece 1820. yıllar, 1830. yıllar ve 1840. yıllar boyunca Rothschild'ler, Napoli ve kontrol ettiği toprakların siyasetini etkilemek için bankacılık faaliyetlerini ve servetlerini kullanmaya çalıştı. Bourbon hükümdarları Rothschild'lerin tasarımlarından fazlasıyla haberdardı. Yine de Batı ve Güney Avrupa'nın en fakir bölgelerinden biri haline gelen krallığı yönetmek için mali desteklerine sıklıkla ihtiyaç duyuyorlardı. Sonunda Rothschild'lerin Güney İtalya'daki etkisini sona erdiren daha geniş Avrupa gelişmeleriydi. 1859'daki İkinci İtalyan Bağımsızlık Savaşı, 1860'da Giuseppe Garibaldi'nin Binler Seferi'nin Sicilya'ya izledi. 1860 boyunca mucizevi bir kampanyada iki Sicilya Krallığını fethetti ve İtalya genel olarak Sardinya Kralı II. Victor Emanuel altında birleşti. Avusturya bağlantılarıyla lekelenen Rothschild'ler, bundan sonra İtalya'da güçlü bir finansör varlığını sürdürmekte zorlandı. Napoli işinin çöküşü, ailenin başka yerlerde refah içinde gelişip olayları etkilemesiyle karşılaştırıldığında küçük bir darbeydi. Örneğin, Brezilya'nın bağımsız ulus olarak ortaya çıkmasında rol oynadılar. Brezilya, 1494 Tordesillas Antlaşması sonucu Portekiz Krallığı'nın kolonisi olmuştu. Portekizliler bu devasa kara parçasını ve yoğun yağmur ormanını 200 yıl boyunca pek umursamadılar, ta ki 1690'larda bir altın hücumu başlayana kadar. Sonraki yüzyılda milyonlarca Avrupalı ve Afrikalı köle ülkeye geldi. Napolyon 1807'de Portekiz'i işgal ettiğinde, Portekiz kraliyet ailesi Brezilya'ya kaçtı ve Cinian sürgünde yaşadı. Napolyon savaşları, İspanya Kolonyal İmparatorluğu'nun her yerinde bağımsızlık hareketlerini tetiklemiş ve Şili, Meksika, Arjantin ve Peru gibi ülkeler bağımsızlık kazanmıştı. Brezilyalılar da bunu yapmak istiyordu ama daha barışçıl bir şekilde. Ülke 1822'de bağımsız oldu. Ancak Portekiz'le ayrılık birçok yönden acımasızdı ve Brezilya hükümetini mali olarak prekarya bıraktı. Nathan Rothschild, defterleri dengelemeye yardımcı olan ve yeni Brezilya devletinin koloniyi kaybettikleri için Portekiz'e büyük tazminat ödemesine izin veren önemli bir krediyle devreye girdi. Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı ve savaş önlendi. Rothschild'ler bundan sonra Brezilya'da çıkarlar edindi. Bu, düzinelerce böyle girişimden biriydi ve 19. yüzyıl ilerledikçe ailenin çeşitli şubeleri Londra, Paris, Berlin, Viyana ve diğer şehirlerde yayıncılık, madencilik ve sigorta gibi sektörlere agresif genişledi. 19. yüzyıl boyunca Rothschild'lerin servet ve gücünün olayları nasıl etkilediğine dair örnekler tükenmez. Dikkat çekici bir örnek Kırım Savaşı'dır. Savaş,
Ekim 1853'ten Mart 1856'ya kadar Rusya İmparatorluğu bir tarafta, Osmanlı Türkleri, Britanya, Fransa ve Sardinya Krallığı koalisyonu diğer tarafta savaştı. Ruslar ve Türkler 16. yüzyıl ortalarından beri aralıklı olarak savaşıyorlardı. 400 yılda neredeyse bir düzine savaş. Rusya'nın zaferleri zamanla giderek yıkıcı hale gelmişti. 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Rusya'nın sadece Karadeniz'de baskın güç olması değil, aynı zamanda Balkanlar ve Kafkaslar'da Osmanlı topraklarının büyük parçalarını ele geçirebileceği gerçek bir risk vardı. Britanya ve Fransızlar daha fazla Rus genişlemesini önlemek için Türklerle savaşa katıldı. Çoğu savaş, Anglo-Fransız sefer kuvvetleri gönderildikten sonra Kırım Yarımadası'nda yoğunlaştı. Bu pahalı bir girişimdi ve Britanya hükümeti bunu çeşitli banka kuruluşlarından kredi alarak finanse etti. Rothschild'ler bunu memnuniyetle yaptı. Bunun bir kısmı, Rusya'nın artan antisemit politikalarından kaynaklanıyordu. Yerleşim sınırı, modern Letonya'dan kuzeyde Ukrayna'ya güneydoğuda uzanan bir çizgi olarak kurulmuş ve Rus İmparatorluğu içindeki Yahudilerin bu hattın doğusuna yerleşmesi etkili olarak yasaklanmıştı. Bu özel durumda Lionel Rothschild geniş ideolojik nedenlerle krediye girdi ve asla tam olarak geri ödenmedi. Daha geniş Kırım Savaşı biraz bir beraberlikle sona erdi. Ama Britanya ve Fransızlar Rusya'nın genişlemesini yavaşlatma hedeflerine ulaştı. Kırım Savaşı kredileri gerçekten Rothschild hayırseverliğinin bir parçasıydı. Rus İmparatorluğu'nun artan antisemitizmine karşıydılar ki bu tesadüfen sonraki 10 yıllarda yüz binlerce Rus Yahudisinin Rus İmparatorluğu'ndan kaçmasına yol açacaktı. Bu, Rothschild'lerin servetlerini gerçekten onurlu amaçlar için kullandığı tek girişim değildi. 1840'lıların ortasında ilk nesil buharlı gemilerle Avrupa'ya yeni bir mantar gelmişti. Önceden Atlantik geçişini hayatta kalamazdı. Ama yolculuk artık 8 veya 9 gün sürünce mantar Avrupa'ya ulaştı ve kıtanın patates mahsullerini yok etmeye başladı. Bu, Polonya ve İrlanda gibi patatese ucuz temel mahsul olarak aşırı bağımlı hale gelen yerlerde gerçekten korkunç etkiler yarattı. İrlanda'daki büyük kıtlık olarak bilinen olay, 1 milyondan fazla can aldı ve ülkeden göç dalgasına yol açtı. Britanya hükümetinin mirasında büyük bir kara leke olarak tartışılan da ülke genelinde insanlar açlıktan ölürken diğer gıda maddelerinin kar için İrlanda'dan ihraç edilmeye devam etmesidir. Rothschild'ler kıtlığın en kötü dönemi olan 1846 ile 1848 arasında yoksullara yardım sağlamak için kurulan Britanya Yardım Derneği'nin ana finansörleri oldu. Patates yanığı İskoçya'yı vurduğunda, Highland temizlikleri nedeniyle zaten devam eden ekonomik durumu kötüleştirdi. Yine Lionel de Rothschild devreye girdi ve vicdanını parasıyla destekledi. Highlands ve Adalar Göç Derneği'ne kapsamlı mali destek sağlayarak, Amerika, Avustralya veya Yeni Zelanda'ya daha iyi bir hayat arayan Highlands ve Outer Hebrides İskoçlarına mali yardım sağlayan bir grup. 19. yüzyılda Rothschild'lerin özverili hayırseverliğinin birçok başka örneği sayılabilir. Herhangi bir ünlü aile veya hanedan gibi ki toplumda 10 yıllar veya yüzyıllar boyu ön plana çıkarsa, Rothschild'lerde eksantrik karakterler çıkardı. Şüphesiz en tuhafı Londra şubesinden Walter Rothschild'ti. 1868'de Britanya başkentinde doğdu. Yüzeyde geleneksel bir kariyere sahip mükemmel normal bir adamdı. Londra bankacılık firmasının parçasıydı ve ayrıca 1899 ile 1910 arasında Liberal Parti'nin ana partiden İrlanda'nın Birleşik Krallık içindeki ev yönetimi ve statüsü sorunu nedeniyle ayrılan bir kolu olan Liberal Unionist Parti üyesi olarak Aylesbury seçim bölgesinde milletvekili olarak oturdu. Bir süre ordu rezervlerinde hizmet etti ve hayatının ilerleyen dönemlerinde Birinci Dünya Savaşı sonunda Britanyalıların Osmanlı İmparatorluğundan Orta Doğu'daki Britanya mandalarını devralmasından sonra hükümetle Orta Doğu politikası ve Levantsa bir Yahudi devleti potansiyeli hakkında lobi yapmada önemli rol oynadı.
Ama Walter'ın gerçekten biraz tuhaf olduğu yer, hayvan bilime olan ilgisiydi. Gençliğinde Cambridge Üniversitesi'nde bu konuyu inceledi. Hayatının geri kalanında aile servetinin kendi payını harcayarak yüz binlerce hayvan örneği topladı, çoğunu doldurulmuş olarak. Rothschild, doğal tarih koleksiyonları öldüğünde milyonlarca öğe içeriyordu ve birçok tür onun adıyla anıldı. Bunun bazı kısımları tuhaflığa yakındı. Bugün hala var olan bir fotoğrafta Rothschild bir dev kaplumbağanın üstünde binmiş halde. Ve şüphesiz en eksantrik bölüm, 4 zebra takımını bir arabaya bağlayıp Buckingham Sarayı'na doğru yönlendirmesiydi ki bu, Afrikalı hayvanların, atların binlerce yıl önce evcilleştirildiği gibi evcilleştirilebileceğini halka göstermek içindi. Şaşırtıcı olmayan şekilde zebraların araba atı olarak kullanımı tutmadı. Rothschild'ler sadece bankacı değildi. Servetleri büyüdükçe farklı endüstrilere yayıldılar. Şarap ticareti öğretici bir örnek. 1853'ten itibaren Nathaniel Rothschild, Fransa'da çeşitli şarap mülkleri edindi. Kısa süre sonra diğer aile üyeleri ilgilendi ve 1860'ların sonuna gelindiğinde Rothschild'ler Fransız endüstrisinde önemli bir yer edindi. Özellikle Chateau Mouton ve Chateau Lafite. Bunun ironisi, Fransız şarap endüstrisine insan olarak mümkün olan en kötü zamanda girmeleriydi. 1840'lıların buharlı gemilerin gelişi sadece patates yanığını Avrupa'ya getirmemişti. Aynı zamanda filoksera virüsünü taşıyan yaprak bitinin gelmesine de izin vermişti. Bu yıllarca üzüm bağlarını tamamen yok eden bir şeydi. Böylece Rothschild'ler, Fransa'daki üzüm bağları çürümeye ve ölmeye başladığı sırada Fransız şarap ticaretine girdi. Çözüm, 1880'lere kadar Amerikan üzüm kök anaçlarını Avrupa üzüm asmalarına aşılamayla bulundu ve filokseradan bağışıklık sağladı. Pek çok Fransız şarap üreticisi 1860'lılar ve 1870'lerde şarap ticaretinin çökmesiyle her şeyi kaybetti. Rothschild'lerin servetinin bir işareti, sadece hayatta kalmakla kalmayıp varlığını genişletmeleridir. Bugün bile Rothschild'ler Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux bölgesi şarap ticaretinde büyük rol oynuyor ve Chateau Lafite dünyanın en ikonik şarap mülklerinden biri. Modern tarihte hükümetler ve finans dünyasının direkleri çaresizlikte başkalarına kredi için döner. Örneğin 20. yüzyılın başlarında ABD'yi vuran 1907 paniğinde Wall Street borsası o kadar kötü etkilendi ki JP Morgan bir bankacı konsorsiyumuyla piyasayı stabilize etmek zorunda kaldı. 1008'de Lehman Brothers ve diğer bankalar finans evlerini kurtarmak için acil likidite için Warren Buffett ve diğer yatırımcılara döndü. Buffett kitaplarını inceledikten sonra reddetti. 19. yüzyılda Rothschild'ler Avrupa'da başvurulan limandı. Avusturya hükümeti 1860'ların ortasında mali olarak büyük sıkıntıdaydı. 1848'de Avrupa'yı vuran isyanlar serisi sonrası Macaristan Avusturya'dan neredeyse bağımsızlığı kazanmıştı. Viyana hükümeti 1849'dan itibaren Macaristan'ı etkili olarak askeri işgal altına aldı. Bu Kuzey İtalya'daki savaşlar maliyeti ve sonunda Avusturya-Prusya Savaşı ile birleşince Avusturya hükümeti günlük harcamalarını karşılayamıyordu. Rothschild'ler birkaç kez Viyana hükümetine milyonlarca pound değerinde kredi vererek ayakta kalmasına yardımcı oldu. Bu, 1866 Avusturya-Prusya Savaşı'ndan sonra da devam etti. Krediler ödenemedi ve sonunda tüm diğer seçenekleri tükettikten sonra Avusturya hükümeti 1867'de Macaristan işgalini sona erdirmeyi kabul etti ve Avusturya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ikili monarşisine dönüştü. Bu, Rothschild'lerin sadece Avrupa finansına değil, aynı zamanda kıtanın siyasetine ne kadar merkezi olduklarının bir işaretidir. Birkaç yıl sonra Rothschild'ler Paris'in yeniden inşasında da rol oynadı. 1860'larda Danimarkalılara ve Avusturyalılara karşı ardışık savaşlarından sonra Prusyalılar 1870'te Fransa'ya savaş açtı ve Avusturya hariç çoğu Alman eyaletini yeni Alman İmparatorluğu'na birleştirdi.
Paris, Franco-Prusya Savaşı ortasında kuşatıldı ve 1871'de şehir harap halde kaldı. Rothschildler savaş sonrası Paris'i yeniden inşa etmekle kalmayıp, kıtanın kültürel başkenti haline getiren yeni Cumhuriyet hükümetinin ana destekçilerinden biriydi. Bu sırada Fransız şubesinin ailesi, Paris'ten ülkeyi bağlayan Fransız demiryolu sisteminde de büyük pay edindi. Ancak ailenin 19. yüzyıl sonundaki en önde gelen yeni iş girişimi, Güney Afrika'daki elmas madenciliği endüstrisine katılımıydı. Cape çevresindeki Britanya kolonileri, Boer kolonileri ve çeşitli yerli Zulu krallıkları 19. yüzyılın ortalarında 10 yıllar boyu birbirleriyle çatışmıştı. Gerçekten işleri değiştiren Kimberley bölgesinde dev elmas ve altın madenlerinin keşfedilmesiydi. Cecil Rhodes bundan sonra kıtanın güneyindeki Britanya kolonyal stratejisinin gelişimiyle en yakından ilişkilendirilir. Ama Rothschildler aslında De Beers madencilik şirketinin en büyük yatırımcılarıydı. 1880'lerin sonu ve 1890'ların boyunca De Beers dünyanın en önemli şirketlerinden biriydi. Dünya elmas ticaretini kontrol eden ve altın ticaretinde büyük rol oynayan ve Güney Afrika Birliği'nin gelişiminde rol alan bir şirket. Hem Londra hem Fransız şubeleri şirkete büyük yatırım yaptı ve büyük zenginlikler edindi. 19. yüzyıl sonu Güney Afrika elmas ticaretini düşündüğünüzde Cecil Rhodes'un yüzü olduğunu ama Rothschild'lerin finanse ettiğini hatırlayın. Rothschild'ler Yahudiydi ve özellikle Britanya'da önde gelen bir Yahudi bankacılık ailesi olarak paralarını çeşitli Yahudi nedenlerine yöneltmeye başladılar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da antisemitizmde büyük bir canlanma yaşandı. Kısmen dönemin büyüyen bilimsel ırkçılığı tarafından körüklenerek, ki bu, Germen ve Nordik kökenli Kafkas Avrupalıların diğer ırklara göre doğuştan üstün olduğunu savunuyordu. Diğer alanlarda Yahudilerin servet ve güçlerini kullanarak Avrupa'yı ve dünyayı perde arkasından yönetmeye çalıştığı tropeylarına odaklandı. Şaşırtıcı olmayan şekilde Rothschildler bu büyüyen antisemitizmin ortak hedefleri oldu. Bu tırmandıkça Yahudilerin Babil, Seleukos, Romalılar ve Araplar tarafından yüzyıllar boyu zulüm nedeniyle kovulduğu Levant'ta bir Yahudi vatanı yaratma fikri ortaya çıktı. Ailenin kıdemli Fransız üyesi Alphonse Rothschild, yüzler ve binlerce Yahudinin Avrupa'dan kutsal toprağa yerleşmeye başladığı sırada, ki o zamanlar hala Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Siyonist hareketin özellikle hevesli bir destekçisiydi. Başka bir aile üyesi James Jacob de Rothschild, daha sonra İsrail olacak yerde Tel Aviv'in güney banliyösü olan Rishon LeZion'un yaratılışını finanse etti. Rothschild'lerin çoğu kutsal toprağa taşınmadı. Ama servetlerini Osmanlı hükümetinden veya yerel Arap ve Filistinli mülk sahiplerinden yeni Yahudi yerleşimcilerin yaşayacağı toprak satın almak için kullandılar. Aile ayrıca Yahudi Kolonizasyon Derneği'nde aktif rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı sonrası İsrail kurulduktan 10 yıllar sonra, Rothschild, aile kredi hatları İsrail parlamento binaları olan Knesset ve Yüksek Mahkeme binasının inşasını kısmen finanse etmeye yardımcı oldu. Rothschild'lerin altın çağı, Maya Ramschel'in aile patriği olduğu 18. yüzyıl sonundaki 10 yıllarda ve oğullarıyla torunlarının Viyana, Paris ve Londra'ya yayıldığı sonraki 2 nesilde gerçekten geldi. Gördüğümüz gibi, her zaman 19. yüzyıl ortasındaki Neapolitan şubesinin çöküşü gibi aksilikler oldu. Ancak 19. yüzyılın son çeyreği eşi benzeri görülmemiş zorluklar getirdi. Örneğin Fransız şubesi 1873 ile 1879 arasındaki sözde uzun depresyonda çok para kaybetti. Buna ek olarak kömür ve balina yağını çeşitli endüstriyel süreçler için değiştirmeye başlayan petrol endüstrisine büyük yatırım yaptılar. Alphonse Rothschild, önce başarılı olan Hazar ve Karadeniz Petrol Şirketi'ni başlattı. Sonra John D. Rockefeller'ın Standard Oil'inden sert rekabetle karşılaştı. Fransa'daki bankanın unsurları 1880'lerde borsa çökmeleriyle de tersine döndü. Ailenin uzak durma aklı başında olduğu tek proje, Atlantic Merge.
Atlantik ve Pasifik okyanusları arasındaki deniz yolculuğunu mevcut sürenin kesirine indirmek için Isthmus of Panama'dan bir kanal kesme Fransız destekli plandı. Proje 10 yıllar süren sorunlarla karşılaştı. Çoğu bölgenin bolca tropikal hastalıklarından kaynaklandı. Bu Birinci Dünya Savaşı'na giden 10 yıllarda Fransa'daki Rothschild'leri antisemit trope ve teorilerin giderek daha büyük odak noktası olmaktan alıkoymadı. Özellikle 1894 ile 1906 arasındaki uzun süren Dreyfus olayı sırasında Alsatya doğumlu Yahudi Fransız ordu subayı Alfred Dreyfus'un Alman İmparatorluğu hükümetine sırlar sızdırmakla yanlış suçlandı. Savaşlar arası dönem taze fırsatlar ve çok önemli zorluklar getirdi. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa'nın kısımları harabeydi. Özellikle Kuzeydoğu Fransa ve Belçika kısımları, eski imparatorluklar 1918 ve 1919'da çökerken devrimler birçok ülkeyi parçaladı. Rothschild'ler çeşitli hükümetlere kredi hatları sunma konumundaydı. Orta Avrupa'da ortaya çıkan yeni ülkelerin hükümetleri, Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya fon hatları için özellikle minnettardı. Ancak Çek banka bölümleri yeni Prag hükümeti tarafından etkili olarak millileştirildi. Sonra 1924 ile 1929 boom yılları geldi. Ardından 1929 Wall Street çöküşü ve onu izleyen büyük buhran. Rothschild'ler Avusturya'daki krizin ana anlarından birine mutlak merkezdi. Tam 1855'e kadar yeni Kreditanstalt ana yatırımcıydılar. Anselm Salomon von Rothschild o bankanın kurucusu sayılırdı. Bu daha sonra Kreditanstalt Bankası olarak bilindi. 1931'de büyük buhranla ilişkili Avrupa mali krizinin epicentri oldu. Banka 1920. yıllarda kendini aşırı genişletmişti. Küçük bankaları satın almıştı. 1931'de önceki yıl mali tablolarını yayınlayamayacağını duyurdu ve banka mevduatlarında büyük bir panik yarattı. Sonunda Rothschild ailesinden birkaç üyenin bankayı ayakta tutmak için ek kredi hatları bulma çabalarına rağmen Kreditanstalt birkaç yan şirkete bölündü. Bazıları daha da millileştirildi. Kreditanstalt'ın çöküşü, savaşlar arası dönemde Avrupa'yı sel gibi kaplayan antisemitizmin bir faktörüydü. Almanya'daki Nazi gibi faşist partiler, bankanın Rothschild mali ve bankacılık imparatorluğunun bir uzantısı olduğunu kullanarak, Yahudilerin dünya finansındaki rolleriyle Avrupa'yı ve dünyayı kötü niyetle yönettiği komplo teorilerini destekledi. Almanya'da Nazilerin 1933 başlarında iktidara gelmesi, ailenin 1,5 yüzyıldan fazla inşa ettiği her şeyi tehlikeye attı. Yahudilerin dünya finansındaki ve gizli siyasi faaliyetlerdeki katılımı etrafındaki Nazi propagandasının özel odak noktası oldular. Bu 1940'ta Die Rothschilds adlı Alman uzun metraj filminin yayınlanmasıyla örnekleniyordu ki bu, aileyi daha olumsuz bir ışıkta sunan daha erken bir Amerikan yapımı filmi yeniden hayal ediyordu. Aile savaş sırasında acı çekti. Pek çok üye zaten Londra'da yaşıyordu ve nispeten güvedeydi. Ama Almanlar Mart 1938'den itibaren kıtanın çoğunu ele geçirdikçe, işleri ve bankaları devlet mülkiyetine alındı. Ailenin bir üyesi, Viyana operasyonlarının başı Louis Nathaniel de Rothschild, Mart 1938'de Almanya'nın Avusturya ilhakından sonra tutuklandı. Aylar boyu ev hapsinde tutuldu. Ancak savaşı atlattı ve Avusturya şubesinin hanedanının çoğu Nazi işgalinden önce İsviçre sınırına kaçmıştı. Avusturya Rothschild'leri, servetleri, mülkleri ve eşyaları hükümet tarafından ele geçirildi. 1990'ların sonuna kadar aile, Louis Nathaniel'in tutuklanmasından önce sanat koleksiyonunun parçası olan değerli bir dizi tabloyu yeniden edinmeye çalışıyordu. Rothschild'ler savaş sonrası yeniden inşa etti. Artık eskisi gibi bir bankacılık gücü değillerdi. Kısmen İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni Batı dünya düzeninin Amerika Birleşik Devletleri tarafından domine edilmesinden. Ailenin ana işleri Batı ve Orta Avrupa'da olduğu halde başka sorunlar olacaktı. 1981'de Fransa'daki Mitterrand sosyalist hükümeti
aile işlerinin ana Fransız şubelerinden biri olan Bank Rothschild'i millileştirdi. Bu, savaş sonrası bazı Fransız ve Britanya işlerini birleştirmekle kısmen dengelendi. Sonuçta Rothschild'ler daha çeşitlendi. Örneğin, ailenin daha erken Fransız şarap endüstrisi yatırımı, savaş sonrası dönemde büyük meyveler verdi. Çünkü şarap içmek Fransa, İspanya ve İtalya gibi geleneksel Akdeniz şarap tüketicilerinin ötesindeki ülkelerde giderek popüler hale geldi. Chateau Lafite Rothschild, tek başına bugün 4 milyar euro değerinde bir iş olarak anlaşılıyor. Ama aile üyeleri hala devasa miktarda para tutuyor ve De Beers ve Rio Tinto gibi madencilik operasyonlarından birçok diğerine kadar şirketlerde önemli paylar. Rothschild'lerin çeşitli şubelerini topladığınızda biriken serveti hem spekülasyon hem komplo teorilerinin konusu. Her şey hesaba katıldığında Rothschild'ler hala yüz milyarlarca dolar değerinde servet tutuyor muhtemelen. İnternet spekülasyonu ki hanedan trilyonlarca dolar yönetiyor, somut gerçeklerden ziyade spekülasyon alanına giriyor. Rothschild bankacılık hanedanı, modern dünya tarihinin en önemli bankacılık ve finans ailelerinden biri. Bazı insanlar tam olarak kim olduklarını veya yüzyıllar boyu ne yaptıklarını bilmeyebilir. Ama çok az insan Rothschild adını ve ailenin yüksek finansla özdeş olduğunu en azından belirsizce bilmiyor. Bu hikaye birçok yönden dikkat çekici. Hepsi 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı Almanya'da bir finansör olarak Mayer Amschel Rothschild'in ayağa kalkmasıyla başladı. Tüm büyük başarılar gibi saf şans da sonrasında büyük rol oynadı. Fransız devrimci ve Napolyon savaşları aileye para kazanma fırsatları sağladı. Bunu her iki tarafa bahis yaparak çok kurnazca yaptılar. Aile üyeleri 1815 Waterloo Savaşı'na kadar Britanya hükümetine ve Napolyon'a kredi sunan Londra ve Paris'teydi. Savaşlardan sonra genişlemeye devam ettiler ve insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden birinde emperyalizm çağı, ilk küreselleşme çağı ve ikinci endüstri devriminin başlangıcı, Avrupa hükümetlerine ve işletmelerine en büyük sermaye sağlayıcılarından oldular. Dünya dönüşürken sıklıkla Rothschild finansmanı arkasında. Ve yine bu dönemde bu kadar başarı elde eden tüm inanılmaz zengin bireyler gibi, Rothschild'ler geri verme ve servetle güçlerini daha büyük iyilik için kullanma sorumluluğunu hissettiler. Avrupa'da antisemitizmden Yahudi soydaşlarını korumaya çalışmak veya 1840'lı yıllar ve 1850 yıllarda patates kıtlığı ve Highland temizliklerinin o bölgelerde İrlandalılara ve İskoçlara neden olduğu acıya yoksul yardım sağlamak olsun. Rothschild'ler sosyal bir vicdanla hareket ettiler. Hala çok varlar ama 1,5 yüzyıl önce olduklarından çok daha az belirgin bir şekilde çalışıyorlar. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki dünyanın genişlemesini ve küresel endüstri, bankacılık ve ticaretin başlangıcını anlamaya çalıştığınızda, birçok yönden Rothschild'lerin hikayesine bakıyorsunuz. Modern dünyayı büyük ölçüde şekillendiren bir bankacılık ve finans hanedanı. Rothschild ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en dinamik ve başarılı banker ailelerinden biri miydiler? Yoksa muazzam servetlerinin başlangıçta Napolyon savaşları nedeniyle şanslı oldukları mı? Lütfen yorum bölümünde bize bildirin. Ve bu arada izlediğiniz için çok teşekkürler.